8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cemal Hacı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sağ olun, teşekkürler. Hocam rinoplasti operasyonu öncesinde 3 boyutlu simülasyon nedir? Şimdi biz rinoplasti ameliyatı öncesi zaten bir simülasyon yapıp hastaya tahmini şeklin nasıl olacağını göstermeye çalışıyoruz. Hem hastanın fikrinin ne olduğunu öğrenmek için hem de ameliyat sonrası nasıl bir görüntü oluşacağını görmek için. 3 boyutlu simülasyon ise hastanın sağdan, soldan ve önden çektiğimiz fotoğrafları bir bilgisayar programı aracılığıyla birleştiriyoruz ve 3 boyutlu bir yapı oluşturuyoruz. Yani biz onu sağa çevirip sola çevirip her açıdan görmesini sağlayabiliyoruz. Önce hastanın aslında yüzündeki kusurları neler gerekiyor onu anlamaya çalışıyoruz. Daha sonra simülasyonunu yapıyoruz. Bunun simülasyonunu yapabiliriz. Diğer yüz işlemlerin simülasyonlarını yapabiliriz. Yüz germeyi yapabiliriz. Dolgu uygulamaların simülasyonlarını yapabiliriz. Hepsini bu 3 boyutlu simülasyonda göstermemiz mümkün. Peki ameliyat sonrası sonuçta hastada bir beklenti oluşturuyoruz. Tabii ki. Yani bu simülasyonlarla. Ameliyat sonrası bu beklediğimiz sonuca ulaşabiliyor muyuz? Şöyle, şimdi simülasyonda yapabileceğimiz işlemler sınırsız. Yani ama cerrahi öyle değil. Simülasyon yaparken cerrahi olarak ne yapabildiğimizi ortaya koyarak bir simülasyon yapmamız lazım. Bir de sonuçta bu bir cerrahidir. Tıp alanında hiçbir konu hakkında net bir şey söylemek Kesin konuşmamak lazım. mümkün değildir. Her ameliyatın bir komplikasyonu vardır. Biz risklerden de bahsediyoruz ama bir cerrahi planlamanın nasıl olacağını daha iyi anlatmak için aslında bu neler yapabileceğimizi anlatmak için bu 3 boyutlu simülasyonu yapıyoruz hastalarımıza. Ama bu bir söz vermiş olmak değil tabii ki. Öngörünüz olabilecek noktayı sonuna Evet. kadar göstermeye, Evet. paylaşmaya çalışıyorsunuz. Hocam peki rinoplasti operasyonuyla, ameliyatıyla hangi ameliyatlar yapılabilir? Rinoplasti ile birlikte tüm yüz ameliyatları yapılabilir. Bunda kepçe kulak, boyun germe, gıdı liposuction, yağ enjeksiyonları, göz estetikleri, kaş estetikleri ya da orta yüz germeler bunların hepsi yapılabilir. Bunun yanında diğer vücut ameliyatları süre çok uzamazsa kombine edilebilir. Bazı spesifik ameliyat türleri var. Hani hastanın sağdan sola döndürülmesi gereken ameliyat esnasında çünkü sırtından da yağ almaları gerekiyor. Bu durumda rinoplasti için bir risk faktörü olabilir sırt yüzüstü yatırılması. Sadece onlara dikkat ediyoruz. Yani aslında kombine ameliyat olabilir, çok da mantıklı. Uygun ameliyatların hangisinin olacağını zaten bu görüşmelerde karar veriyoruz. Evet. Bir de gözlükle ilgili sormak istiyorum. Şimdi gözlük kullanan insanlar için herhalde burun, mesela ben rinoplasti ameliyatı olsam muhtemelen kullandığım gözlükten hepsini yeniden ayarlamak gerekir. Bir de bu kişiler ne zaman gözlük kullanmaya başlayabilirler Biz tekrar? rinoplasti ameliyatından sonra 3 ay sonra gözlük kullanımına izin veriyoruz. Şunun şöyle bir riski var aslında. Hastaya daha öncesinde bir gözlük kullanımı varsa, lens kullanmadıysa buna alışması için önceden bir denemesini istiyoruz. Çünkü yüzün ilk gün şişmeye başlıyor, ikinci gün şişliği artıyor. Lens takması oldukça zor oluyor. Çok ileri bir göz seviyesi varsa buna dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü belli bir dönem burun sırtı ödemli olabiliyor. Eğer çok kalın bir gözlük taktığımızda burun üzerine baskı yapabilir. Bunu da geçtim. Yani çok hafif bir gözlüğü olsun. Sonuçta yandan bir darbe aldığında bu gözlüğe geleceği için gözlük de bunu buruna iletecektir direkt olarak. Bu durumda travma ihtimali daha yüksektir. En azından kemik iyileşmesi bir tamamlansın, bir riske girmeyelim diye 3 aydan önce kullanılmasını önermiyoruz. Evet. Hocam peki rinoplasti ameliyatı sonrasında tampon ne zaman çıkarılmalıdır? 5 ila 7. günler arasında benim pratiğimde çıkartabiliyorum. Ameliyat esnasında karar veriyorum bunu. En erken 5. günde çıkartıyorum. Ekstrem durumlar olabilir. Hastaya göre planlamak gerekir. Buna da karar verirken bunun içerisinde yaptığımız işlemlerle
buna karar veriyoruz. Eğer çok fazla işlem yapıldıysa, çok fazla ödem olmasını bekliyorsam evet biraz daha uzun süre tutmak lazım. Ya da çok kanama olduysa ameliyat esnasında bazıları bir tık daha fazla kanar. Hani kanama olmasın diye biraz daha uzun tutmak lazım. Bunun yanında tabii karar verirken bunun ne kadar ödemlendiğine de bakmak lazım. Ama en erken 5. günde 5. çıkartıyor. gün, evet. İşe dönüş, bu da önemli. Yani mesela masa başında çalışan insanlar veya daha aktivitesi yoğun insanlar için aşağı yukarı böyle bir ameliyattan sonra bir işe dönüş zamanı söyleyebiliyor musunuz? Bir hafta. Süper. Bir haftalık bir süresi var. Ben bir hafta çok böyle verimli çalışamayacaklarını hastalara açıklıyorum. Söylüyorsunuz. Ama bazen çok yoğun çalışan hasta grubumuz ameliyat olmak istiyor. Ve home office çalıştığını, bilgisayar başında sadece çalıştığını söylüyor ama eğilip kalkmasında bir sıkıntı yok. Hani bilgisayar eğrirsem bir şey olur mu diye bir endişeleri oluyor bu hastaların. Bunlar ertesi gün bile çalışabilir. Yani çünkü ameliyattan 2-3 saat sonra ayaklanmaya başlayacaklar. Eğer bazı hastalarımız ameliyat sabahı Boğaz'a kahvaltıya gidebiliyorsa bilgisayar başında çalışabilir. Ama bu konforlu olmaz. Hani Boğaz'a gitmesi de konforlu olmaz onun için. Sadece yüksek verimde çalışamayacağının farkında ol. Ona göre planlama yapma diyorum. Hocam peki ameliyat sonrasında takip süreçleri nasıldır? Rinoplasti. Şimdi bizim standart Nelere takip... dikkat edilmeli? Nelere dikkat edilmeli? Belli bir takip süremiz var zaten, standart belli zamanlarda geliyor. Ameliyat sonrası da hastalar, hasta demek de çok uygun olmuyor. Her zaman hasta olmuyorlar çünkü. Sadece burun şeklinden memnuniyetsiz de olabiliyor. Kişiler yani inanılmaz yatak istirahati yapıyor. Yani biraz hareketlenmesi ve ödemi atması için çaba göstermesi gerekiyor aslında. Şöyle düşün, yani çok uyuduğumuzda sabah zaten yüzümüz gözümüz şiş uyanırız. Bu hastalığın da sabah şişlikleri daha fazla olacaktır. Tüm gün yatak içerisinden kalkmazsanız daha çok şişeceğinizi söyleyebilirim. Bazı işte ödem arttırıcı çaylar, işte ananas yemek ödem arttırmaya faydası olduğu birçok şey vardır ama bu aslında kişinin kendi metabolizmasıyla alakalı bir durum. Ben sadece yatak istirahati yapmayın, bol bol hareketli olun, yürüyüş yapın, kendinizi zorlamadan fiziksel aktivitelerde bulunun diye öneriyorum. Peki duş ne zaman alınabilir? Makyaj ne zaman yapılabilir? Makyaj yapılabilir, hiç problem yok. Yani diyelim ki morluk oldu göz altında, bunu makyajla kapatabilirsiniz. Bu ameliyat sonrası bile yapabilirsiniz hemen erken dönemde. Duş alma kısmında da vücudunuzu yıkayabilirsiniz ama yani gene cerrahi alanın çok ıslanmaması lazım. Evet. Onun için ilk bir hafta duş alınmasını önermiyorum. Yani daha doğrusu duş alınmasını engellemiyorum ama burnu korumalarını istiyorum. Hocam en kritiğini soracağım. Cilt bakımı ne zaman yapılabilir? Bu siyah noktalar oluyor ya burun çevresinde özellikle. Evet. O ne zaman Yani yapılabilir? yaklaşık bir ay sonra yapılabilir. Çünkü zaten hani bandajlama süresi bir 15 gün sürüyor. Ondan sonra bir 15 günde de ne olduğunu görmek için beklemek gerekiyor. Birinci aydan sonra yapılabilir. Bu çok sık soruluyor gerçekten. Evet. Çünkü yani zaten bandajlama danışanlar yapıldığı için söylüyor. iyice siyah noktalar artıyor bakım yapılamadığı için ama bir ay beklemelerini tavsiye ediyorum. Ben revizyonu sormak istiyorum. Yani bu ameliyatların revizyonları da yapılabiliyor mu? Veya primer ameliyatlara, ilk ameliyatlara göre arada bir fark var mı? İlla ki böyle daha önce de başka bir yerde cerrahi ameliyat geçirmiş hastalarınız tabii. oluyordur. Hem başka yerde geçirmiş oluyor hem de herkesin muhakkak kendi revizyonu da vardır. Yani revizyon cerrahisi yapılması demek önceki cerrahiye göre daha zordur aslında. Çünkü anatomi bozulmuştur. Burada önemli olan biz burun ameliyatı yaparken burun içerisinde septum dediğimiz kıkırdağı kullanıyoruz burnu şekillendirmek için. Burnu daha dik hale getirmek için, daha sivri hale getirmek için. Revizyon ameliyatlarda bu septum kıkırdağı çok az oluyor ya da rezerv kalmıyor ya da işte beslenmesi bozulduğu için çok inceliyor, mukavemeti azalıyor. Bunun için başka yerlerden kıkırdak greftler almamız gerekebiliyor. Kaburga olur, kulak olur, hastanın durumuna göre değişir. Ya da medikal firmalarında kıkırdak, medikal olarak üretilmiş kıkırdaklar var aslında. Bunlar kadavra kıkırdaklarıdır. Bunlardan da kullanılabiliyor. Hocam çok teşekkür Ben ederiz. teşekkür ederim. Ağzınıza Çok sağlık. teşekkürler. İyi Sağ ki olun. geldiniz. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler.
8'e Sağlık'ta bugünkü misafirimiz kulak, burun ve boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cemal Hacı'ydı. Kendisiyle rinoplastide kullanılan 3 boyutlu simülasyondan bahsettik. Rinoplastinin tedavi süreçlerinden, iyileşme süreçlerinden ve merak edilen her noktasından bahsetmiş olduk. Kendilerine teşekkür ediyoruz. 8'e Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.